O gece saatlerce hiçbir şey olmadı. Sonra amcam uyurken Fransızca konuşmaya başladı. Bir rüya gördüğünü söyledi. Zamanın, mekanın ve insanların birbirine karıştığı, hiçbir şeyin sabit kalmadığı korkunç bir dünya görmüştü. Ve rüyasında nefes alamıyordu. Ben bunu yalnızca bir kabus sanmak istedim. Ta ki uyanıp karşıma baktığımda, şöminenin önünde duran şeyin amcam olmadığını görene kadar. Sarımsı, fosforlu bir sis, insan biçimini andıran ama hiçbir şekilde insan olmayan bir yaratık. Ve amcamın yüzünün gözlerimin önünde eriyip başka yüzlere dönüşmesi. O anda artık neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamıştım. Ve daha da korkuncu, bunun yalnızca amcamın başına gelmediğini biliyordum. Çünkü o gece, terk edilmiş evin sırrını çözmeye çalışırken, insan dünyasına ait olmayan bir şeyin kapısını aralamıştık. 25 Haziran 1919 Çarşamba günüydü. Carrington'ın uygun bir bildiriminden sonra, Harris ve ben ne bulmayı beklediğimize dair bir tahminde bulunamamıştık. Amcam ve ben, terk edilmiş eve geçtik. Aramızda 2 kamp sandalyesi, bir katlanabilir yer yatağı ve oldukça ağır, karmaşık bazı bilimsel mekanizmalar vardı. Bunları bodruma yerleştirdik. Pencereleri gazetelerle perdeledik. Akşam ilk nöbetimiz için dönmeyi planlıyorduk. Bodrumdan zemin kata çıkan kapıyı kilitledik. Dışarıya açılan kapının anahtarı bizdeydi. Gizlice ve büyük çabalarla elde ettiğimiz o pahalı, hassas cihazı orada bırakıp ayrılmaya hazırdık. Nöbetlerimiz uzadıkça, bu cihazın maliyeti daha da artıyordu. Planımız şuydu, çok geç saatlere kadar birlikte oturacak. Ardından şafağa kadar 2'şer saatlik aralıklarla tek başımıza nöbet tutacaktık. Önce ben, sonra yoldaşım. Nöbetçi olmayan üye ise yatakta dinlenecekti. Girişimimizin yönü ve liderliği, doğal olarak amcamdaydı. Amcam, Brown Üniversitesi ve Cranston Street cephaneliği ile bağlantılıydı. 81 yaşında bir adamın canlılığına, direncine ve potansiyeline sahipti. Gerçekten harika bir duruşu vardı. Elihu Whipple, vaaz ettiği hijyen yasalarına göre yaşamış bir doktordu. Eğer o olanlar yaşanmasaydı, bugün hala tam bir enerjiyle aramızda olacaktı. Bunun asıl sebebini sadece 2 kişi biliyordu, Carrington Harris ve ben. Harris'e söylemek zorundaydım. Çünkü o evin sahibiydi ve hayatından neyin çıkıp gittiğini bilmeye hakkı vardı. Yolculuğumuzdan önce onunla konuştuk. Amcam gittikten sonra, kamuoyuna yapılması hayati derecede gerekli olan açıklamalar konusunda bana yardımcı olacağını ve beni anlayacağını hissettim. Çok solgunlaştı. Ama yine de bana yardım etmeyi kabul etti. Artık evi kiralamanın güvenli olacağına karar verdik. O yağmurlu gecede izlenecek nöbetten korkmadığımızı söylemek, iğrenç ve saçma bir abartı olurdu. Gerginlikten patlayacak gibiydik. Daha önce de söylediğim gibi, çocukça ve batıl inançlara sahip insanlar değildik. Ama bilimsel çalışma ve düşünce bize bir şey öğretmişti. Bildiğimiz 3 boyutlu evren, tüm kozmosun, maddenin ve enerjinin sadece küçücük bir parçasıydı. Ayrıca elimizde, çok sayıda güvenilir kaynaktan elde edilmiş ezici bir kanıt topluluğu vardı. Bu kanıtlar, büyük güçlere sahip bazı varlıkların inatçı varlığına ve insan bakış açısından bakıldığında, olağanüstü bir kansere işaret ediyordu. Vampirlere ya da kurt adamlara inandığımızı söylemek, dikkatsizce yapılmış genel bir ifade olurdu. Aksine, şöyle denmeliydi. Bazı yabancı ve sınıflandırılmamış canlı kuvvet değişikliklerinin, maddenin zayıflaması ihtimalini inkar etmeye hazır değildik. Bu kuvvetler, 3 boyutlu uzayda çok nadiren var olur. Diğer uzaysal birimlerle daha yakın bir bağlantısı olsa da, bize kendi sınırlarımızı sunarlar. Uygun bir bakış açımızın olmaması sebebiyle, belki de bunları hiçbir zaman tam olarak anlayamayız. Kısacası, amcama ve bana göre ortada tartışılmaz bir gerçekler dizisi vardı. Bu durum, terk edilmiş evde hala devam eden bir etkiye işaret ediyordu. Bu etki, 200 yıl önceki kötü Fransız yerleşimcilerinden birine kadar izlenebilirdi. Hala nadir ve bilinmeyen atomik, elektronik hareket yasalarıyla aktifti. Yani rulet ailesi, normal insanlar için sadece tiksinti ve korku taşıyan o karanlık, dış halkalara anormal bir yakınlığa sahipti. Kayıtlı tarih de bunu kanıtlar gibiydi. O zaman zihnimde şu soru belirdi. 1730'lu yılların isyanlarında, Paul Roulette'in hastalıklı beyninde kinetik hareket desenleri mi oluşmuştu? Özellikle kötü niyetli olan Paul Roulette.
Gizlice öldürülen cesetlerden kurtulmuş ve kalabalık tarafından gömülmüştü. Acaba çok boyutlu bir uzay boyunca, yaklaşan topluluğa karşı duyduğu nefretle bu güç hatlarını telaşla o mu belirlemişti? Böyle bir şey, görelilik ve atom içi teorilerin ışığında, yeni bilimin içinde fiziksel ya da biyokimyasal bir imkansızlık değildi. İnsan kolayca uzaylı bir madde ya da enerji çekirdeği hayal edebilir. Biçimsiz veya fark edilmeyen bir şekilde hayatta tutulan, yaşam gücünden maddesiz çıkarımlar yapan, vücut dokularını, sıvıları ve canlıları hedef alan bir şey. Kumaşı delip geçen ve bazen o kumaşla tamamen birleşen bir güç. Bu güç aktif olarak düşmanca olabilirdi. Ya da sadece körü körüne kendini koruma güdüleriyle hareket ediyor olabilirdi. Her halükarda, böyle bir canavar bizim dünyamızda bir anomali, bir davetsiz misafirdi. Bu tür bir yapının yok edilmesi, dünyanın yaşamına, sağlığına ve akıl sağlığına düşman olmayan her insanın birinci görevi olmalıydı. Bizi asıl şaşırtan şey, karşılaşabileceğimiz şey konusundaki tam cehaletimizdi. O şeyi tam anlamıyla bilen yoktu. Aklı başında hiçbir insan onu görmemişti. Çok az kişi hissetmişti, o da kesin değildi. Saf enerji olabilirdi. Eterik ve maddenin alemi dışında bir şey. Veya kısmen maddi olabilirdi. Bilinmeyen, belirsiz bir kütle plastisitesiyle, istediği gibi değişebilen katı, sıvı, gaz veya henüz parçalanmamış hassas hallerin bulanık birleşimi. Zemindeki antropomorfik küf yaması, buharın sarımsı formu ve bazı eski hikayelerdeki ağaç kökleri. Hepsi en azından uzaktan, insan şekliyle bir bağlantıyı hatırlatır şekilde tartışılıyordu. Ama bu benzerlik ne kadar temsilci ya da ne kadar kalıcı olabilirdi? Kimse kesin bir şey söyleyemezdi. Savaşmak için iki silah geliştirmiştik. Birincisi, güçlü depolama bataryalarıyla işletilen, özel donanımlı ekranlar ve reflektörlerle desteklenmiş büyük bir Crookes tüpüydü. Eğer varlık somutsa, yıkıcı eter radyasyonlarıyla ona karşı koyacaktık. İkincisi ise, Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan türden askeri bir alev makinesiydi. Eğer varlığın kısmen maddi ve mekanik olduğu kanıtlanırsa, hassas bir yıkım sağlayacaktık. Tıpkı Exeter'daki batıl inançlı köylüler gibi. Kalbini yakmak için, yakılacak bir varlığın olması gerekiyordu. Tüm bu saldırgan mekanizmaları bodrumda dikkatlice düzenlediğimiz pozisyonlara yerleştirdik. Yatak, sandalyeler ve küfün garip shape aldığı şömine. O şüpheli yama hafifçe görünüyordu. Mobilyalarımızı ve enstrümanlarımızı yerleştirdik. O akşam döndüğümüzde gerçek nöbetimiz başladı. Bir an için yarı yarıya şüphe ettim. Onu daha önce hiç bu kadar kesin bir çizgi formunda görmemiştim. Ama sonra, efsaneleri düşündüm. Bodrum nöbetimiz saat 10'da başladı. Yaz saatiydi. Zaman ilerlerken, önemli gelişmeler olacağına dair hiçbir işaret bulamadık. Dışarıda yağmur nedeniyle rahatsız edilen sokak lambalarının zayıf, filtrelenmiş parıltısı ve içerideki mantarların iğrenç, zayıf fosforesansı. Damlayan taş duvarlardaki tüm beyaz boya izleri yok olmuştu. Nemli, pis kokulu ve küfle lekelenmiş sert toprak zemin, müstehcen mantarlarıyla karşımızda duruyordu. Taburelerin, sandalyelerin, masaların ve diğer şekilsiz mobilyaların çürüyen kalıntıları. Üst katın zemin katındaki ağır tahtalar ve devasa kirişler. Çökmüş kutulara ve evin altındaki diğer bölümlere açılan tahta kapı. Çöken taş merdivenler ve harabe olmuş ahşap korkuluk. Ve mağara gibi, ham petrolle kararmış bir şömine. Paslanmış demir parçalarının, kancaların, ızgaraların, vinçlerin ve bir Hollanda fırını kapısının ortaya çıktığı tuğlalar. İşte bunlar. Ve bizim getirdiğimiz karyola, kamp sandalyeleri. Ağır ve karmaşık yıkıcı mekanizmalar. Biz, daha önceki keşiflerimde olduğu gibi, sokağa açılan kapıyı kilitsiz bıraktık. Böylece, gücümüzün ötesinde bir tezahürle karşılaşırsak doğrudan ve pratik bir kaçış yolumuz açık olacaktı. Fikrimiz şuydu, gece varlığımız, orada pusuda bekleyen kötü niyetli varlığı çağıracaktı. Hazırlıklıydık. Sağladığımız araç gereçlerle. Onu fark ettiğimiz anda bir anlam çıkaracak ve yeterince gözlemleyecektik. Onu çağırmak ve yok etmek ne kadar sürecekti? Hiçbir fikrimiz yoktu. Girişimimizin güvenden çok uzak olduğu aklımıza geldi. Çünkü kimsenin anlayamadığı bir şeyin karşısında hangi güç durabilirdi ki? Ama bu tehlikeli oyunu oynamaya değer bulduk. Tereddüt etmeden yola çıktık. Dışarıdan yardım aramanın bizi sadece alay konusu yapacağının ve belki de tüm amacımızı yenilgiye
Uğratacağının farkındaydık. Gece boyunca bu ruh haliyle konuştuk. Ta ki amcanın artan uykusu bana, 2 saatlik uyku sırasının onda olduğunu hatırlatana kadar. Erken saatlerde tek başıma otururken, korkuya benzer bir şey beni ürpertiyordu. Yanımda biri varken yalnız oturmak, gerçekten yalnız olmaktı. Belki de insan bunu yaşadıkça daha da yalnız hissediyor. Amcam derin derin nefes alıyordu. Nefes alışverişleri dışarıdaki yağmurun sesine karışıyordu. İçeride, uzaklardan damlayan suyun sinir bozucu sesiyle kesintiye uğruyordu. Çünkü ev, kuru havada bile iğrenç derecede nemliydi. Bu fırtınada ise adeta bir bataklığa dönmüştü. Sokaktan, perdelenmiş pencereden gizlice içeri giren zayıf ışınları ve mantar ışığını inceledim. Duvarların antik taş işçiliğine baktım. Bir ara, mekanın ağır ve basık havası beni neredeyse hasta edecek raddeye geldi. Kapıyı açtım. Sokağa, aşağı ve yukarı baktım. Tanıdık manzaralara gözlerimi diktim, burun deliklerimi sağlıklı havayla doldurdum. Hala izlediğimi ödüllendirecek hiçbir şey gelmemişti. Defalarca esnedim. Yorgunluk, endişeme üstün geliyordu. Sonra amcamın uykudaki kıpırdanışı dikkatimi çekti. İlk saatin ikinci yarısında yatakta birkaç kez huzursuzca dönmüştü. Ama şimdi alışılmadık bir düzensizlikle nefes alıyordu. Ara sıra derin bir iç çekiyor, boğucu bir inlemeyi andıran sesler çıkarıyordu. Elektrik fenerimi ona çevirdim. Yüzü başka yöne dönüktü. Yükseldim, yatağın diğer tarafına geçtim. Bir acı çekip çekmediğini görmek için ışığı tekrar çaktım. Gördüklerim beni huzursuz etti. Aslında konumumuzun karanlık doğası ve görevimiz düşünüldüğünde bu önemsiz bir şeydi. Muhtemelen durumun getirdiği tuhaf bir ilişkilendirmeydi. Çünkü durum kesinlikle kendi başına korkunç ya da doğaüstü değildi. Sadece amcamın yüz ifadesi değişmişti. Şüphesiz durumumuzun tetiklediği rüyalardan rahatsız olmuştu. Büyük bir huzursuzluk sergiliyordu ve bu ifade ona hiç özgü değildi. Alışkanlık haline gelen ifadesi nazik, eğitimli ve sakindi. Oysa şimdi, içinde çeşitli duyguların mücadele ettiği bir hal vardı. Beni en çok rahatsız eden şey bu çeşitlilikti. Amcam nefesini tutup artan bir rahatsızlıkla kendisini sağa sola atıyordu. Gözleri açılmaya başlamıştı. Yüzünde tek bir adamın değil, sanki birçok adamın ifadesi vardı. Kendisine tamamen yabancı bir nitelik kazanmıştı. Bir anda mırıldanmaya başladı. Konuşurken ağzının ve dişlerinin aldığı şekli hiç beğenmemiştim. Sözler ilk başta ayırt edilemiyordu. Sonra, büyük bir şok yaşadım. Sözlerde beni buz gibi bir korkuyla dolduran bir şey fark ettim. Ta ki amcamın geniş eğitimini ve Revue des Deux-Mondes dergisi için yaptığı bitmek bilmeyen antropolojik, antikacı çevirilerini hatırlayana kadar. Çünkü saygıdeğer Elihu Whipple Fransızca mırıldanıyordu. Ayırt edebildiğim birkaç cümle, o ünlü Paris dergisinden adapte ettiği en karanlık mitlere aitti. Aniden uyuyanın alnında terler belirdi. Aniden kalktı, yarı uyanık bir haldeydi. Karmaşık Fransızca, İngilizce bir çığlığa dönüştü. Boğuk bir sesle, heyecanla bağırdı. Nefesim, nefesim. Sonra uyanış tamamlandı ve çöktü. Yüz ifadesi tekrar normal hale geldi. Amcam elimi tuttu. Bana bir rüya anlattı. Öyle bir rüya ki, anlamını ancak bir tür hayranlıkla tahmin edebilirdim. Çok sıradan rüya resimleri serisi olduğunu söyledi. Ancak okuduğu hiçbir şeye benzemeyen bir tuhaflığı vardı. Bu işin bir parçası bu dünyadandı ama. Ama ondan değil gibiydi. Gölgeli bir dünya. Geometrik bir karmaşa içinde. Çoğu yerde tanıdık şeylerin unsurlarını alışılmadık ve rahatsız edici kombinasyonlarda görmüştü. Resimlerin birinin üzerine diğerinin bindirildiği garip, düzensiz bir yapı vardı. Zamanın ve mekanın temel unsurları son derece çözülmüş, mantıksız bir şekilde karışmış görünüyordu. Bu kaleidoskopik, fantazmal görüntü girdapları ara sıra ortaya çıkıyordu. Eğer bu terim kullanılabilirse, tek bir açıklığa sahip ama hesap veremez bir heterojenlik içindeydi. Bir keresinde amcam, kendisini dikkatsizce kazılmış açık bir çukurda görmüştü. Dağınık saçları, üç köşeli şapkaları olan öfkeli yüzler ona kaşlarını çatarak bakıyordu. Yine bir an, sanki eski bir evin iç mekanındaydı. Ama detaylar ve sakinler sürekli değişiyordu. Yüzlerden ya da mobilyalardan asla emin olamıyordu. Hatta odanın kendisinden bile. Çünkü kapılar ve pencereler büyük bir değişim durumundaydı. Hareketli nesneler çoğunluktaydı. Bu tuhaftı. Lanet olası derecede tuhaftı.
Amcam neredeyse mahcup bir şekilde konuştu. İnanılmaz karşılanacağını yarı yarıya bekleyerek. O garip yüzlerin birçoğunun kesinlikle Harris ailesine ait olduğunu açıkladı. Ve tüm bunlar boyunca kişisel bir boğulma hissi vardı. Sanki yaygın bir varlık bedeni aracılığıyla yayılmış ve hayati süreçlerini ele geçirmiş gibiydi. Bunları düşününce ürperdim. 81 yıl boyunca kesintisiz çalışan bu hayati süreçler, bilinmeyen güçlerle çatışmadaydı. En genç ve en güçlü sistemin bile korkabileceği bir durumdu bu. Ama bir yandan da rüyaların sadece rüya olduğunu düşündüm. Bu rahatsız edici vizyonlar, amcamın araştırmalara verdiği tepkiden ve zihnimizi dolduran beklentilerden ibaret olabilirdi. Sohbetimiz kısa sürede gariplik hissini dağıttı. Zamanla esnemelerime boyun eğdim ve uyuma sıramı aldım. Amcam şimdi çok iyi uyanmış görünüyordu. Kabus görmüş olsa da, kendisine ayrılan 2 saatlik sürenin çok ötesinde nöbet tutmaya hazırdı. Uyku beni hızla sardı ve en rahatsız edici türden rüyalarla bölündü. Vizyonlarımda o kozmik ve uçsuz bucaksız yalnızlığı hissettim. Her taraftan düşmanca bir şeyler sallanıyordu. Bir hapishanede yatıyordum. Bağlanmıştım. Ağzım kapatılmıştı ve benimle alay ediliyordu. Uzak kalabalıkların kanıma susamış yankılanan bağırışlarını duyuyordum. Amcamın yüzü, uyanık saatlerdeki gibi hoş bir şekilde değil, ürkütücü bir ilişkiyle zihnime geldi. Birçok kez boşuna mücadele ettiğimi ve bağırmaya çalıştığımı hatırlıyorum. Hiç hoş bir uyku değildi. Bir an sonra, rüya bariyerlerini aşan ve beni uyandıran o yankılı çığlık sesine neredeyse sevindim. Çığlık beni kesti ve gözlerimin önündeki her nesne, doğal bir netlik ve gerçeklikle yeniden belirdi. Amcamın sandalyesinde, yüzümü uzaklaştırmış bir halde yatıyordum. İşte tam o anda, ani bir uyanış patlaması yaşadım. Sokağın kapısı, pencere, duvar, zemin ve tavan. Odanın kuzeyine doğru her şey, beynimde karanlık bir canlılıkla fotoğraflandı sanki. Dışarıdaki sokaktan sızan ışık, parlak bir ışık değildi bu. Hatta oldukça zayıftı. Kesinlikle ortalama bir kitabı okutacak kadar bile güçlü değildi. Ama benim üzerime ve yerde yatan yatağa gölge düşürüyordu. Parlaklıktan çok daha güçlü, sarımsı ve delici bir gücü vardı. Ve ben bunu, sağlıksız bir keskinlikle algıladım. Çünkü o an, diğer 2 duyuma şiddetle saldırıldı. Kulaklarımda şok edici bir çığlık yankılandı. Burun deliklerim ise, yeri dolduran o isyankar, kabartma kokusuyla doldu. Zihnim ve duyularım son derece tetikteydi. Bu olağanüstü durumu hemen fark ettim. Neredeyse otomatik bir refleksle zıplayıp döndüm. Şöminenin önündeki küflü noktada bıraktığımız o yıkıcı aletleri yakalamak istiyordum. Döndüm, ama göreceğim şeyden ölesiye korkuyordum. Çünkü o çığlık, amcamın sesindeydi. Hangi tehdide karşı onu ve kendimi savunmak zorunda kalacağımı bilmiyordum. Sonuçta bu manzara, korktuğumdan çok daha kötüydü. Dehşetin de ötesinde dehşetler vardır ya. İşte bu, hayal edilebilecek tüm korkunçlukların tam çekirdeğiydi. Kozmos, lanetli ve mutsuz bir oyuncuyu kurtarıyordu sanki. Mantarlarla dolu toprak, buharlı bir ceset ışığı gibi buharlaştı. Sarı, hastalıklı, kabarcıklı ve belirsiz hatlara sahip devasa bir yüksekliğe kadar fırladı. Yarı insan, yarı canavar bir şeydi bu. Oradan bacayı ve ötesindeki şömineyi görebiliyordum. Ve hepsi gözlerden ibaretti. Kurt gibi ve alaycı, böcek benzeri, buruşuk başı üstten çözülüyordu. Kötü bir şekilde kıvrılan ince bir sis akışına dönüşüp, sonunda bacadan yukarı doğru kayboldu. Bunu gördüğümü söylüyorum ama, bu sadece zihnimin geriye dönüp baktığında form kazandırabildiği bir lanetti. O an bana gelen şey, kaynayan, loş, fosforlu bir buluttu sadece. Mantar gibi tiksindirici, sarıcı ve iğrenç bir plastisiteye çözünen bir şey. Tüm dikkatimi tek bir nesneye odaklamıştım. O nesne, amcamdı. Saygıdeğer Elihu Whipple, kararan ve çürüyen yüzü bana baktı, laf attı. Bu dehşetin getirdiği, damlayan pençeleriyle beni parçalamak için öfkeyle uzandı. Bu, insanı delirtme sınırına getiren bir duyguydu. Delirmekten korkuyordum. Kendimi kritik ana hazırlamıştım ve beni kurtaran şey kör eğitimim oldu. Maddede veya kimyada karşılığı olmayan bu kabarcıklı kötülüğü tanıdım. Ve dolayısıyla, solumda yükselen alev makinesini, Krux akıntısını devreye soktum. Cihazı ona odakladım. İnsanoğlunun sanatla, boşluklardan ve doğadan uyandırabileceği en güçlü eter radyasyonlarını. Bu ölümsüz küfür sahnesine püskürttüm.
Mavimsi bir sis yükseldi. Çılgınca bir çıtırtı duyuldu. Sarımsı fosforlanma gözlerimde sönüyordu. Ama ne yazık ki gördüm. Bu sadece bir zıtlıktı. Makineden çıkan dalgaların hiçbir etkisi yoktu. Sonra, o şeytanın ortasında taze bir dehşet daha gördüm. Dudaklarımdan çığlıklar döküldü. Beni, kilitli olduğu yere doğru sendeleyerek sürükleyen bir dehşet. Sessiz sokağa açılan kapıya doğru kaçtım. Umursamıyordum, dünyanın ne tür anormal korkulara teslim olduğunu ya da insanlığın üzerime ne tür yargılar indireceğini hiç umursamıyordum. O loş mavi ve sarı ışığın altında. Amcamın formu mide bulandırıcı bir sıvılaşmaya başlamıştı. Bütün açıklamaları aşan bir özlüktü bu. Ve onun kayboluşunda öyle kimlik değişiklikleri yaşanıyordu ki, insan sadece bakarak bile delirebilirdi. Hemen bir şeytan, sonra bir kalabalık, bir şarlatanlık ve bir yarışma. Karışık ve belirsiz ışıklarla aydınlatılmış jelatin yüz, bir düzine. Belki de onlarca yüz şekline büründü. Gülümseyerek, dom gibi eriyen bir bedende yere battı. Garip bir lejyonun karikatürize benzerliğiydi bu. Ama yine de yabancı değildi. Harris hattının özelliklerini gördüm orada, erkil ve dişil, yetişkin ve çocuk. Başka yaşlılar ve gençler, kaba ve zarif, tanıdık ve yabancı yüzler. Bir an için bir parıltı belirdi. Zavallı deli Robbie Harris'in bozulmuş bir sahtekarlığıydı bu. Onu tasarım okulu müzesindeki bir minyatürde görmüştüm. Başka bir sefer ise, Carrington'daki Harris evinde bulunan bir tablodan hatırladığım Mercy. Dexter'ın ham, kemikli görüntüsüne yakalandığımı sandım. Fazlasıyla korkunç bir döllenmeydi bu. Sonlara doğru, hizmetçi ve bebeğin ilginç bir karışımı olan yüzler. Mantarlı zemine yakın bir yerde titredi. Orada, yeşilimsi bir yağ havuzu yayılıyordu. Sanki bu yüz özellikleri birbirleriyle mücadele ediyor. Amcamın o nazik yüzünün hatlarını oluşturmaya çalışıyordu. Düşünmeyi seviyorum. O anda amcamın bilincinin orada var olduğuna ve bana veda etmeye çalıştığına inanmak istiyorum. Görünüşe göre ben de hıçkırarak kendi vedamı ettim. Kurumuş boğazımla, sırılsıklam bir halde dışarıya, sokağa fırladım. Kapıdan arkamca ince bir yağ akışı geliyordu. Kaldırım, yağmurla ıslaktı. Geri kalanı gölgeli ve canavarcaydı. Sırılsıklam olan o sokakta kimse yoktu. Bütün dünyada, bahsetmeye cesaret edebileceğim tek bir ruh bile yoktu. Amaçsızca güneye doğru yürüdüm. College Hill ve Athenaeum'un yanından, Hopkins Street'ten aşağıya. Ve köprünün üzerinden, yüksek binaların olduğu iş bölgesine geçtim. Modern ve maddi şeyler, beni kadim ve sağlıksız o hayranlıktan koruyordu sanki. O sırada, doğudan ıslak bir şekilde açılan gri şafak sökmeye başladı. Arkaik tepenin silüeti, o saygıdeğer kuleler beni çağırıyordu. Korkunç işimin hala bitmediği o yer. Ve sonunda ıslak halde geri gittim. Şapkasızdım. Sabah ışığında sersemlemiştim. Benefit'teki o korkunç kapıdan içeri girdim. Kapıyı açık bırakmışım. Sokak hala gizemli bir şekilde sallanıyordu. Erken kalkan ev sahiplerinin tam görüş alanındaydım ama onlarla konuşmaya cesaret edemedim. Yağ gitmişti. Çünkü küflü zemin gözenekliydi. Ve şöminenin önünde, niterde çizilmiş o devasa çift katlı form artık yoktu. Yatağa baktım. Sandalyelere, enstrümanlara. Benim ihmal edilmiş şapkama ve amcamın sararmış saman şapkasına. Sersemlik zirvedeydi. Nelerin hayal, nelerin gerçeklik olduğunu zar zor hatırlayabiliyordum. O zaman düşüncelerim geri geldi ve anladım. Rüyada gördüğüm şeylerden çok daha korkunçlarına tanık olmuştum. Otururken, akıl sağlığımın izin verdiği kadarıyla bir tahminde bulunmaya çalıştım. Eğer gerçekten gerçekse, ne yapacağımı ve bu dehşeti nasıl bitirebileceğimi düşündüm. Bu madde, ne eter gibiydi ne de ölümlü bir zihnin kavrayabileceği başka bir şey gibi. O zaman neydi bu? Egzotik bir yayılma mı? Yoksa Exeter gibi bazı köylülerin anlattığı, belirli kilise bahçelerinde gizlenen o vampir buharlarından biri mi? İpucunun bu olduğunu hissettim. Yine yere baktım, küf ve niter, şöminenin orada tuhaf şekiller almıştı. 10 minutes içinde kararımı verdim. Şapkamı alıp eve doğru yola çıktım. Orada yıkandım, bir şeyler yedim. Telefonla kazma, kürek, askeri bir gaz maskesi ve 6 karbonsülfürik asit siparişi verdim. Hepsinin ertesi sabah, Benefit Street'teki o dışlanmış evin bodrum kapısına teslim edilmesini istedim. Sonrasında uyumaya çalıştım. Başarısız olunca da ruh halimi dengelemek için saatlerce bir şeyler okudum, anlamsız dizeler yazdım.
Ertesi gün saat 11'de kazmaya başladım. Hava güneşliydi. Buna çok sevindim. Hala yalnızdım. Bilinmeyenden ne kadar korksam da o dehşeti ararken. Bunu birine söyleme fikri bana çok daha korkunç geliyordu. Bunu sadece zorunluluktan Harris'e söylemiştim. Çünkü yaşlıların çok sevdiği o garip hikayeleri duymuştu ama inanca pek yaklaşmamıştı. Şöminenin önündeki o kokan siyah toprağı açtığımda, küreğim viskoz, sarımsı bir renge neden oldu. Beyaz mantarlardan sızan bu irin kesilince, keşfedebileceğim şeylerin korkusuyla titredim. İç dünyanın bazı sırları, insanlık için iyi değildir. Ve bana öyle geldi ki, bunlar da onlardandı. Elim belirgin şekilde titriyordu ama yine de kazmaya devam ettim. Bir süre sonra büyük bir delik açmıştım. Delik derinleştikçe, yaklaşık 6 ayak karelik bir alana ulaştı. O kötü koku iyice arttı. Evi 100 yıldan fazla bir süredir lanetleyen o cehennem gibi şeyle temas edeceğimden artık hiç şüphem kalmamıştı. Görünüşünü merak ediyordum. Biçiminin, içeriğinin ne olacağını ve uzun yıllar boyunca hayat emerek ne kadar büyümüş olabileceğini. Sonunda çukurdan çıktım. Yığılmış toprağı dağıttım. Sonra etraftaki o büyük asit kar boylarını düzenledim. 2 tanesini yakına koydum ki, gerektiğinde hepsini hızlıca çukura boşaltabileyim. Diğer 2 tarafa sadece toprak bıraktım. Daha yavaş çalışıyordum. Koku büyüdükçe gaz maskemi taktım. Bir çukurun dibinde, o isimsiz şeyle baş başa olmak. Bu yakınlık beni dehşetli bir huzursuzluğa sürüklüyordu. Birden küreğim bir şeye çarptı. Topraktan daha yumuşak bir şeye. Titredim. Artık boynuma kadar gelen o delikten çıkmak için hamle yaptım. Ama sonra cesaretim geri geldi. Yanımda getirdiğim elektrikli fenerin ışığında toprağı biraz daha sıyırdım. Ortaya çıkardığım yüzey, balık gibi ve camcasıydı. Bir çeşit yarı çürük, donmuş jöle kıvamındaydı ve saydam bir yapısı vardı. Daha da kazıdım ve bir biçimi olduğunu gördüm. Maddenin bir parçası katlanmış gibiydi. Açık alan çok büyüktü ve silindirik bir şekli vardı. Mamut gibi, yumuşak, mavi-beyaz bir soba borusunun 2'ye bölünmüş hali gibiydi. En büyük kısmı yaklaşık 2 feet çapındaydı. Biraz daha sürttüm ve sonra, aniden o pis şey delikten fırladı. Hiç durmadan, telaşla o ağır kar boyları eğdim. Aşındırıcı içeriklerini birer birer o felaket çukurundan aşağıya yağdırdım. O titan dirseğini gördüğüm, düşünülmesi bile imkansız bir anormallikti. Yeşilimsi sarı renklerin kör edici fırtınası. Delikten yukarı yükselen fırtınalı bir buhar. Asit seli aşağı indikçe yayılan o görüntü. Asla hafızamdan silinmeyecek. Tepe boyunca insanlar anlatır durur. O sarı günü, fabrika atıklarından çıkan dumanların Providence nehrine atıldığı o korkunç zamanı anlatırlar. Ama ben, kaynağın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ayrıca o sırada yer altındaki gaz veya su borularından geldiğini sandıkları o kükremeyi de anlatırlar. Yüreğim el verseydi, onları da düzeltirdim. Anlatılmaz derecede şok ediciydi. Buradan nasıl sağ çıktığımı hala anlamıyorum. 4. karboyu boşalttıktan sonra pürüzsüzce bayılmışım. Çünkü dumanlar artık maskeme nüfuz etmeye başlamıştı. Kendime geldiğimde baktım. Delikten artık taze buharlar yükselmiyordu. Kalan 2 karboyu da belirgin bir sonuç beklemeden aşağı boşalttım. Ardından toprağı tekrar çukura doldurmanın güvenli olduğunu hissettim. İşim bittiğinde hava alacakaranlıktı. Ama korku, o yeri terk etmişti. Nem artık o kadar kötü kokmuyordu. Ve bütün o garip mantarlar, zararsız bir gri toz gibi solup gitmişti. Kül gibi püskürüyordu yere. Dünyanın en derin korkularından biri, sonsuza dek yok olmuştu. Ve eğer bir cehennem varsa, sonunda bir iblis, o kutsal olmayan ruhunu teslim almıştı. Ve ben, son kürek dolusu toprağı atarken, gözlerimden süzülen ilk yaşlarla, sevgili amcamın anısına sessizce saygımı sundum. Ertesi bahar, o dışlanmış evin teraslı bahçesinde artık solgun otlar ya da garip yabani otlar çıkmıyordu. Kısa bir süre sonra Carrington Harris burayı kiraladı. Hala hayaletli bir yerdi belki. Ama tuhaflığı beni büyülüyordu. Oranın yıkılıp yerine ucuz bir dükkan ya da apartman yapılacağını düşündükçe tuhaf bir pişmanlık duyuyordum. O çorak bahçedeki yaşlı ağaçlar, küçük ve tatlı elmalar vermeye başladı. Ve geçen yıl kuşlar, o kıvrımlı dalların arasına yeniden yuva yapıyordu.